Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün İstanbul'un Yarımadası'ndan, Eminönü taraflarından, Haliç'in kıyısından bahsedeceğim. Tabii ki bildiğiniz gibi Eminönü Rüstempaşa Camisi'nden. Hadi gelin, Mimar Sinan'ın bu değerli yapısını birlikte keşfedelim. İstanbul'un Eminönü semtinde Haliç kıyısında yer alan Rüstempaşa Camii, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve damadı olan Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan bu eser 1560-1564 yılları arasında tamamlanmıştır. Kent silüetinde belirgin bir noktada yer alan yapı, cami, çeşme, hazire, dükkanlar, tonozlu depolar ve iki handan oluşan bir külliye niteliğindedir. Şimdi de bu güzel caminin tarihçesi ve konumuna bir bakalım. Caminin yükseldiği alanda daha önce Bizans döneminden kalma bir yapı üzerine inşa edilen Hacı Halil Ağa Mescidi bulunmaktaydı. Ticaretin kalbi sayılan bu bölgede cami inşaatı için çevredeki yapılar istimlak edilmiş ve arazi temizlenmiştir. Rüstem Paşa'nın 1561'deki vefatı üzerine külliyenin tamamlanması eşi Mihrimah Sultan tarafından sağlanmıştır. Zeminden yükseltilmiş bir cami olan Rüstem Paşa'nın mimari özelliklerine bakalım. Rüstem Paşa Camii fevkani, yani zeminden yükseltilmiş bir yapı olup alt kısmında dükkanlar ve tonozlu depolar yer alır. Caminin bu şekilde yükseltilmesi, yapının bulunduğu alanın yoğun ticaret bölgesi içinde olması ve caminin gelir getiren bölümlerle desteklenmesi amacına yöneliktir. Caminin harimi dikdörtgen planlı olup merkezi kubbe 8 destekli bir düzene oturtulmuştur. Bu 8 büyük ayaktan 4'ü beden duvarlarına yapışık dikdörtgen planlı, diğer 4'ü ise sekizgen planlı ve bağımsızdır. Bu ayaklar kemerlerle birbirine bağlanarak ana kubbenin oturduğu sekizgen bir kaide oluşturur. Dört köşeye sağır yarım kubbeler yerleştirilmiş, yan cephelerde ise aynalı tonoz ve kubbe örtülü üçer birimle mekan enine genişletilmiştir. Mahfilin altındaki bu birimler de aynalı tonozlarla örtülüdür. Son cemaat yeri 6 sütunla 5 bölüme ayrılmış ve üzeri 5 küçük kubbeyle örtülmüştür. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan tek şerefeli ve kurşun külahlı minareye batı yönündeki bir kapı ile ulaşılır. Caminin avlusuna 4 yöne yerleştirilmiş merdivenlerle çıkılır. İkisi avlunun kuzey köşelerinde, diğer ikisi caminin doğu ve batı kapılarının yanındadır. Bu merdivenler caminin farklı katlarına ve mahfil kısımlarına ulaşımı sağlar. Rüstem Paşa Camisi'ni dünyaya tanıtmasındaki bir numaralı ögelerden birisi de içindeki çinileridir. Şimdi çinilerine bakalım. Rüstem Paşa Camii'nin dünya çapında üne kavuşturan temel özellik, iç mekanını bir uçtan bir uca saran İznik çinileridir. Dönemin en ileri teknikleriyle üretilen bu çiniler duvarları, ayakları, mihrabı ve hatta son cemaat yerini kaplar. Çinilerde 41 farklı lale motifi ve naturalist bitkisel desenler kullanılmıştır. Özellikle son cemaat yerindeki doğa yorumu içeren büyük panolar klasik dönem Çini sanatının zirvesi kabul edilir. Yapıda Kütahya üretimi olduğu düşünülen bazı parçaların aslında sonraki dönem onarımlarında eklenen veya İznik üslubunu taklit eden geç dönem eserleri olduğu değerlendirilmektedir. Sadece İznik atölyeleriyle yetinilmeyerek Kütahya'da da Çini atölyesi kurulduğu,
Bu nedenle bu yapının Çin'i sanatı açısından Osmanlı mimarisinde ayrıcalıklı bir konumda olduğu vurgulanır. Caminin doğusundaki Çin'i panoların özellikle soldakinin doğa yorumu içeren kompozisyonuyla klasik dönemin Çin'i süsleme sanatının zirvelerinden biri olduğu kabul edilir. Ancak zaman içinde bu bezemeler zarar görmüş, özellikle 19. yüzyılda yapılan yenilemelerde orijinal kalem işleri kaldırılarak barok unsurlar taşıyan yeni süslemelerle değiştirilmiştir. Bu cami tabii ki diğer camiler gibi yangın ve depremler de yaşamıştır. Şimdi onarım ve korumasına bakalım bu caminin. 1660 yangını ve 1766 depremi gibi büyük felaketlerle sarsılan caminin kubbesi ve minaresi bu süreçlerde çökmüş ve yeniden inşa edilmiştir. 18. ve 19. yüzyıllardaki onarımlarda yapının orijinal kalem işleri üzerine barak üslupta süslemeler yapılmıştır. 1960'lı yıllarda ve son olarak 1992-1995 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonlarla yapı özgün kimliğine sadık kalınarak korunmaya çalışılmıştır. Bu yapıları incelediğimizde restorasyonun ne kadar önemli bir şey olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yapılarımızı korumak, onarmak, onları gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevi. Hoşça kalın.